Şimdi senden çok basit bir şey isteyeceğim. Son 3 ayda hayatında gerçekten değişen 3 şey düşün lütfen. Eskiden seni günlerce meşgul eden bir problemi artık birkaç saatte çözüyor olabilirsin. Bir zamanlar seni çok zorlayan bir konuşmayı artık daha rahat yapıyor olabilirsin. Ya da eskiden dağıldığında toparlanman haftalar sürerken şimdi birkaç gün içinde yeniden düzenine dönüyor olabilirsin. Şimdi sorum şu. Bunlardan üçünü de hatırlıyor musun? Çoğumuz hatırlayamıyoruz. Ve işin en ilginç tarafı şu. Bazen hayatımızda ciddi bir ilerleme olduğu halde kendimizi hala aynı yerde sanıyoruz. Hatta daha kötüsü oluyor. Bir gün durup hayatımıza baktığımızda ben ne yaptım ki diyoruz. Bu kadar zaman geçti ama hala aynı yerdeyim. Çabalıyorum ama hiçbir şey değişmiyor. Galiba ilerleyemiyorum diyor. Şimdi burada çok önemli bir ayrım var. İlerlemiyor olabilirsin gerçekten. Bu mümkün. Ama başka bir ihtimal daha var. İlerliyorsun ama ilerlediğini göremiyorsun. Ve bu ikisi psikolojik olarak aynı şey değil. Çünkü eğer gerçekten ilerlemiyorsan sistemini değiştirmen gerekir. Ama ilerlediğin halde ilerlemiyormuşsun gibi hissediyorsan sistemi değiştirmeden önce veriyi nasıl okuduğunu değiştirmen gerekir. Benim bugün konuşmak istediğim şey tam olarak bu. Çünkü yıllar içinde insanlarla çalışırken tekrar tekrar karşılaştığım bir durum var. Bir insan geliyor ve hiç ilerlemedim diyor. Sonra birlikte geriye bakıyoruz. 3 aya, 6 ay önceki kararlarına falan bakıyoruz. Neleri yapamadığına, nelerden kaçındığına, ne kadar sürede toparlandığına. Hangi durumlarda ne kadar zorlandığına bakıyoruz ve bazen ortaya çok net bir tablo çıkıyor. Kişi aslında ilerlemiş hem de ciddi biçimde. Ama kendi zihninde ilerlememiş. Çünkü ilerlemeyi ölçen bir sistemi yok. Dolayısıyla bugün sana daha pozitif düşün demeyeceğim. Ya da geçmişine bak ve ne kadar güçlü olduğunu hatırla gibi klişelerden bahsedecek halim yok. Daha önemli bir şey yapacağız. Beynin neden ilerlemeyi olduğundan küçük gösterdiğine bakacağız. Çünkü ilerlemeyi göremediğinde yalnızca moralin bozulmuyor. Daha ciddi bir şey oluyor. Beyin kanıt göremediği çabayı zamanla değersizleştirmeye başlıyor. Ve bir noktadan sonra şu düşünce ortaya çıkıyor. Çalışıyorum ama olmuyor. Deniyorum ama değişmiyor. O zaman neden devam edeyim ki? İşte sistem tam burada kırılıyor. Bugün bunun arkasındaki mekanizmayı 4 adımda açacağız. İlk problem hafızayla başlıyor. Çünkü ilerlemeyi görebilmek için aslında çok basit bir şeye ihtiyacımız var. Bir başlangıç noktası. Bugünkü halinle dünkü halini karşılaştırabilirsin. Ama 3 ay önceki halinle bugünü karşılaştırmak istediğinde bir problem ortaya çıkıyor. 3 ay önceki sen artık burada değil. Elinde yalnızca onun hafızası var. Ya hafıza sandığımız kadar tarafsız bir kayıt cihazı değil. Daniel Kahneman ve çalışma arkadaşlarının araştırmaları, insanların geçmiş deneyimleri değerlendirirken, deneyimin her saniyesini eşit ağırlıkta kullanmadığını gösteriyor. Özellikle deneyimin en yoğun noktaları ve son bölümü geriye dönük değerlendirmeyi orantısız biçimde etkileyebiliyor. Buna genellikle zirve son kuralı yani peak and rule deniyor. Bu şu anlama gelmiyor. Beyin sadece bu anı hatırlar. Mesele bundan daha incelikli. Mesele şu. Yaşadığımız uzun bir süreci geriye dönüp değerlendirirken sürecin tamamını eşit ağırlıkla hesaba katmıyoruz. Ve bu ilerlemeyi değerlendirmek açısından çok önemli. Düşünsene 3 aylık bir dönem yaşadın. İçinde yüzlerce gün var. Yüzlerce karar, yüzlerce küçük davranış. Yüzlerce kez yeniden deneme. Ama bugün dönüp baktığında bütün bu süreci tek bir cümleyle özetliyorsun. Zordu ya da hiçbir şey değişmedi diyorsun. Gerçekten hiçbir şey değişmedi mi? Yoksa zihnin 3 aylık süreci tek bir genel duyguya mı sıkıştırdı? Şimdi kendine şu soruları sor. 3 ay önce neyi yapamıyordun? Hangi konuşmayı yapmaktan kaçıyordun? Hangi kararı vermek günlerini alıyordu? Bir hata yaptığında ne kadar sürede toparlanıyordun? Bir eleştiri aldığında ne kadar süre bununla uğraşıyordun? Bir iş ters gittiğinde bütün günü bırakıyor muydun? Hayır diyebiliyor muydun? Sınır koyabiliyor muydun? Şimdi bunların bazıları değişmiş olabilir. Ama eğer başlangıç noktan kayıtlı değilse bugünkü değişimin büyüklüğünü göremiyorsun. İşte burada çok kritik bir hata yapıyoruz. Bugünü geçmişimizle değil, zihnimizdeki geçmiş versiyonuyla karşılaştırıyoruz. Ve zihnimizdeki geçmiş versiyonu çoğu zaman bulanık. Bunun sonucunda çok tuhaf bir şey oluyor. İlerleme varsa bile onu ölçemediğimiz için küçümsüyoruz. Çünkü beynimiz için şu anki soru şu değil. Nereden nereye geldim? Çoğu zaman hala ne kadar yolum kaldı oluyor. Bir dağcı düşün. Sabah yola çıkıyor, saatlerce yürüyor. Öğleden sonra bir noktada duruyor. Başını kaldırıp zirveye bakıyor. Zirve hala çok uzakta.
Şimdi dağcı şöyle düşünüyor. Bu kadar yürüdüm ama hala çok uzaktayım. Ama bir şeyi yapmıyor. Arkasına dönüp sabah başladığı yere, kamp alanına bakmıyor. Dolayısıyla yalnızca hedefe olan mesafeyi görüyor. Kat ettiği mesafeyi görmüyor. Bu ikisi aynı veri değil. Ve hayatımızda bunu sürekli yapıyoruz. Hedefe bakıyoruz, eksiğimize bakıyoruz, henüz başaramadığımıza bakıyoruz. Daha ne kadar çalışmamız gerektiğine bakıyoruz. Ama nereden başladığımızı unutuyoruz. Sonra da hiç ilerlemedim diyoruz. Belki de ilerlemedin. Ama bunu söyleyebilmek için önce ölçmen gerekiyor. Çünkü ölçmediğin bir şeyi doğru değerlendiremez. Burada ikinci probleme geliyoruz. Neden ilerlemeyi ölçmek yerine hissetmeye çalışıyoruz? Çünkü hissetmek çok kolay. Ölçmek zahmetli. Bugün kendine nasıl gidiyor diye sorsan, beynin sana saniyeler içinde bir cevap verir. İyi, berbat, fena değil gibi. Son 8 haftadaki davranışların ortalaması diye sorduğumuzda ise cevap vermek zorlaşıyor. Çünkü bunun için veri gerekiyor. Ve insan zihni çoğu zaman veriden önce hissi kullanıyor. Bu çok anlaşılır. Çünkü his anlık ve erişilebilir. Ama burada önemli bir problem var. His bir veridir fakat her zaman iyi bir ölçüm değildir. Tıp bunun çok güçlü bir örneğini uzun zamandır kullanıyor. Yüksek tansiyonu düşün. Bir insan tansiyonu tehlikeli derecede yüksek olabilir. Ama kişi o anda kendisini normal hissedebilir. Baş ağrısı olmayabilir. Baş dönmesi olmayabilir. Kendisini nasıl hissediyorsun diye sorulduğunda iyiyim diyebilir. Ama tansiyon aletine baktığında başka bir veri görürsün. Çünkü his ile ölçüm aynı şey değil. Benzer şekilde kan şekeri, kalp ritmi, ateş ve oksijen satürasyonu gibi birçok fizyolojik değişkeni yalnızca öznel his üzerinden güvenilir biçimde değerlendiremeyiz. Psikolojik süreçlerde de benzer bir problem var. Mesela kaygım azaldı mı? Bunu yalnızca hissettiğin ana bakarak değerlendirmeye çalışırsan çok büyük dalgalanmalar görebilirsin. Pazartesi iyi hissedersin. Galiba düzeldim dersin. Çarşamba kötü bir şey olur. Hayır, hiçbir şey değişmemiş galiba. Ama belki de son 8 haftanın ortalaması belirgin biçimde değişmişti. Eskiden haftada 5 gün yoğun kaygı yaşıyordun, şimdi 2 gün yaşıyorsun. Ama bugün kötü bir gün geçirdiğin için bütün süreci yine aynıyım diye değerlendirebilirsin. Başka bir örnek, karar verme. 3 ay önce önemli bir karar vermek için 3 gün boyunca düşünüyordun. Şimdi aynı tür bir kararı 3 saatte verebiliyorsun. Ama bugün yine kararsız kaldın ve beynin ben hala kararsızım diyor. Oysa veri başka bir şey söylüyor. Karar verme süren azalmış. Yine bir başka örnek. Eskiden bir eleştiri aldığında günlerce etkileniyordun. Şimdi yine etkilendin ama 2 saat sonra işine geri döndün. Beynin eleştiriden hala etkileniyorum diyor. Veri ise evet ama toparlanma süren değişmiş diyor. Bu çok önemli. Çünkü psikolojik ilerleme her zaman artık bunu hiç yaşamıyorum şeklinde gerçekleşmez. Bazen ilerleme bunu hala yaşıyorum artık farklı şekilde yönetiyorum şeklindedir. Bazen ilerleme problemin ortadan kalkması değildir. Problemin hayatındaki maliyeti azalır. Daha kısa sürer, daha az enerji tüketir. Daha hızlı toparlanırsın, daha az kaçınırsın, daha erken fark edersin. Bunların hepsi ilerlemedir. Ama ölçülmezse görünmez. Şimdi bir uçak düşün. Pilot uçuyor, hava açık, pencereden dışarı bakabiliyor. Ufuk görünüyor, her şey yolunda. Ama sonra uçak bulutların içine giriyor. Pilot dışarı bakıyor, ufuk yok. Yer yok, gökyüzü yok. Yalnızca beyazlık. Şimdi pilot yalnızca hislerine güvenerek uçağın yönünü belirlemeye çalışsa ne olur? Sorun pilotun yeteneksiz olması değil, referans noktaların ortadan kaybolması. İşte zor dönemlerde insanların başına gelen şey de bu. İyi giderken hislerin sana yön verebilir. Ama belirsizlik arttığında, stres yükseldiğinde, işler ters gittiğinde, bir ilişkin bozulduğunda, hayatın kontrolden çıkmış gibi hissettiğinde, içerideki pusula şaşabilir. Tam o noktada ölçüme ihtiyaç duyarsın. Kokpitteki göstergeler pilotun ne hissettiğini değiştirmek için orada değildir. Nerede olduğunu göstermek için vardır. Ve psikolojik sistemlerde de geri bildirim mekanizmasının görevi budur. Sana iyi hisset demez, sana neredesin der. Şimdi işin motivasyon tarafına gelelim. Çünkü burada çok önemli bir bağlantı var. İlerleme yalnızca sonuç üretmez. İlerleme algısı da sistemi besler. Teresa M. Yabel ve Steven Kramer'ın uzun süreli çalışmalarında çalışanların günlük deneyimleri incelendi. Araştırma 238 çalışandan alınan yaklaşık 12 bin günlük kayıt üzerinden yürütüldü. Ve ortaya çıkan tablo çok önemliydi. İnsanların anlamlı bir işte ilerleme kaydetmesi
içsel çalışma yaşamını ve işe yönelik motivasyonunu güçlü bir biçimde destekleyen faktörlerden biri. Üstelik bunun için devasa başarılar gerekmiyor. Küçük kazanımlar da önemli. Bir engelin ortadan kalkması, bir problemin çözülmesi, bir sonraki adımın tamamlanması, bir işin biraz daha ileri taşınması gibi. Yani bugün ilerledim duygusunun kendisi önemli. Buradan çok önemli bir sonuç çıkarabiliriz. İlerleme yalnızca gerçekleşmemeli. Fark edilebilir de olmalı. Çünkü fark edilmeyen ilerleme motivasyon sistemine yeterince güçlü bir geri bildirim göndermez. Şimdi bunu günlük hayatına taşı. Diyelim ki bir proje üzerinde çalışıyorsun. Her hafta biraz ilerliyorsun. Ama hiçbir şey kaydetmiyorsun. Bir hafta çok üretken geçiyor, sonraki hafta dağılıyorsun. Sonra tekrar toparlanıyorsun. Bir problem çözüyorsun, başka bir problem çıkıyor. Bir şey öğreniyorsun, sonra öğrendiğin yetersiz olduğunu fark ediyorsun. Aylar geçiyor ve bir gün dönüp bakıyorsun. Ben ne yaptım? İşte burada büyük bir algı hatası oluşuyor. Çünkü sistemin içinde ilerleme var. Ama ilerlemenin izi yok. Bu nedenle bir noktada hiçbir şey olmuyor duygusu oluşuyor. Yine James Clear'ın alışkanlıklar ve gecikmeli sonuçlar üzerinden anlattığı buz küpü metaforu burada çok iyi bir karşılık buluyor. Bir odada buz küpü olduğunu düşün. Odayı 25 dereceden 26'ya çıkarıyorsun. Buz küpünde gözle görülür bir değişiklik yok. 26 yok, 27 yok, 28 yine yok. 29, 30, 31 hala aynı gibi. Sonra 32 dereceye geldiğinde buz çözülmeye başlıyor. Dışarıdan bakıldığında değişim bir anda olmuş gibi görünüyor. Ama aslında o son değişimden önceki bütün derecelerde sürecin parçasıydı. James Clear bunu alışkanlıklardaki gecikmeli sonuçları ve gizli potansiyel platosunu anlatmak için kullanıyor. Kişisel değişim de çoğu zaman böyle. Sen haftalarca çalışıyorsun, bir şey öğreniyorsun, kendini gözlemliyorsun. Yeni davranışlar deniyorsun, hata yapıyorsun, tekrar deniyorsun. Biraz daha iyi karar veriyorsun, biraz daha erken fark ediyorsun. Biraz daha hızlı toparlanıyorsun. Ama dışarıdan bakıldığında ne değişti? Hiçbir şey değişmemiş gibi görünebilir. Sonra bir gün bir olay oluyor ve sen fark ediyorsun. Bir dakika, ben eskiden böyle davranıyordum. Şimdi başka türlü davranıyorum. İşte o farkındalık çok güçlü. Ama problem şu, eğer süreç boyunca hiçbir kayıt yoksa o ana kadar ne kadar yol geldiğini bilmiyorsun. Dolayısıyla sistem sana devam et diyecek yeterli kanıtı üretmiyor. Ve insan çoğu zaman tam burada bırakıyor. Sonuç görünmeden önce. Yani buzun çözülmeye başlamasından hemen önce. Bu yüzden bazen problem motivasyon eksikliği değildir. Problem motivasyon sistemine ilerleme verisinin ulaşmamasıdır. Pratikte burada iki farklı profil çok net ortaya çıkıyor. Birinci profil his bazlı takip sistemi. Bu insanlar kendilerine nasıl gidiyor diye soruyor. Cevapları da o günkü ruh hallerine göre değişiyor. Pazartesi iyi bir günse iyi gidiyor. Çarşamba zor bir günse hiçbir şey düzelmemiş oluyor. Cuma güzel bir şey olmuşsa galiba her şey yoluna girdi diyorlar. Sonra başka bir problem çıkıyor. Hayır yine başa döndüm cümlesi zihinlerde tekrar tekrar dönüyor. Burada dikkat et. Bu insanların hisleri sahte değil. Gerçekten kötü hissediyor olabilirler. Gerçekten zorlanıyor olabilirler. Gerçekten o gün her şey çok ağır geliyor olabilir. Problem ne hissettikleri değil. Tek veri kaynaklarının his olması. Çünkü his değişken ve değişken bir şeyi tek ölçüm cihazı olarak kullanırsan sistemin sürekli farklı sonuç üretir. İkinci profil ise farklı. Ben buna referans noktası sistemi diyorum. Bu insanlar kendi geçmişlerini kaydediyor. Bunu yapmak için karmaşık bir sistem gerekmiyor. Hatta çoğu zaman tek bir cümle yeterli. Bu kararı vermek 3 günümü aldı gibi. Bu konuşmayı yapmaktan çok korkuyorum gibi. Eleştiri aldığımda bütün günüm dağılıyor gibi. Bunları yazıyorsun. Sonra birkaç ay geçiyor, aynı şey tekrar geliyor. Ve bu kez bu kararı 3 saatte verdim. Konuşmayı yaptım. Eleştiriden 2 saat sonra işime geri döndüm diyebiliyorsun. Problem çıktı ama devam ettim diyebiliyorsun. Çünkü beyin artık yalnızca bugün ne hissediyorum sorusuna bakmıyor. Başka bir veri daha var. Daha önce nasıldım? Ve bu veri özellikle zor günlerde çok değerlidir. Çünkü zor günlerde insanın hafızası kolayca bugünün duygusunun içine çekilebilir. Her şey hep böyleydi. Ben zaten böyleyim. Hiçbir şey değişmiyor diyebilir. Bu cümlelerin problemi şu. Bunlar çoğu zaman kanıt değil genelleme. Referans noktası ise genellemeyi kırar. Hayır, 3 ay önce bu durumda 3 gün boyunca hiçbir şey yapamıyordum. Şimdi 2 saat sonra toparlanıyorum. Bu bir motivasyon cümlesi değil. Bu bir veri. Ve veriyle desteklenen bir değerlendirme
yalnızca hisle yapılan değerlendirmeden farklıdır. Burada çok önemli bir psikolojik ayrım var. İlerleme problemin tamamen ortadan kalkması değil. Bazen ilerleme aynı problemi daha iyi yönetmektir. Bazen daha hızlı toparlanmaktır. Bazen daha erken fark etmektir. Bazen eskiden kaçtığın şeyi artık yapabilmektir. Ve bazen bir hata yaptığında kendine saldırmak yerine tamam burada ne oldu diye sorabilmektir. Bazen de en basit haliyle daha önce bıraktığın yerde artık devam edebilmektir. İşte bunların tamamı ilerleme olabilir. Ama ölçmezsen görünmez. Şimdi bunu tamamen pratik hale getirelim. Sana karmaşık bir takip sistemi önermeyeceğim. 3 şey yeterli. Birincisi, başlangıç noktasını kaydet. Bir şeye başladığında kendine şu soruyu sor. Şu anda neredeyim? Ne kadar zor? Ne kadar zaman alıyor? Neyi yapamıyorum? Neyden kaçıyorum? Bunu yaz. Uzun uzun yazmana gerek yok ama kaydet. Çünkü birkaç ay sonra zihnin bunu hatırlamayacak. İkincisi davranışa bak. Yalnızca sonucu ölçme. Çünkü sonuçlar gecikebilir. Şunlara bak. Daha erken başlıyor muyum? Daha uzun devam ediyor muyum? Daha hızlı toparlanıyor muyum? Daha iyi karar veriyor muyum? Daha önce yapmadığım bir şeyi artık yapabiliyor muyum? Çünkü bazen sonuç henüz değişmemiştir. Ama sistemin kapasitesi değişmiştir. Bu çok önemli. Üçüncüsü geriye dönüp karşılaştır. Her gün kendini değerlendirmek zorunda değilsin. Ama belli aralıklarla geriye bak. 1 ay, 3 ay, 6 ay ve kendine şu soruyu sor. Bugünkü ben, başlangıçtaki benle aynı problemi nasıl yaşıyorum? Sadece problem hala var mı diye sorma. Daha iyi sorular sor. Bununla ne kadar süre uğraşıyorum? Beni ne kadar etkiliyor? Ne kadar hızlı toparlanıyorum gibi. Çünkü gerçek ilerleme bazen sonucun kendisinde değil, sonuçla ilişkimizde ortaya çıkar. Şimdi videonun başındaki soruya geri dönelim. Neden ilerlediğini göremiyorsun? Çünkü çoğu zaman ilerlemeyi yanlış yerde arıyorsun. Hafızan geçmişi bulanıklaştırıyor. Bugünkü hissin değerlendirmeyi etkiliyor. Hedefe olan mesafeye bakarken kat ettiğin mesafeyi unutuyorsun. Ve bütün bunların üzerine bir de ilerlemeyi kaydetmiyorsun. Sonra sistem sana hiçbir şey değişmedi diyor doğal olarak. Oysa belki de değişti. Sadece senin elinde onu gösterecek bir referans noktası yok. Kahneman'ın araştırmaları bize geçmiş deneyimleri değerlendirirken hafızanın bütün süreci eşit biçimde taşımadığını gösteriyor. Amiable ve Kramer'ın çalışmaları anlamlı ilerlemenin motivasyon ve içsel çalışma yaşamı açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. James Clear'ın alışkanlıklar üzerinden anlattığı gecikmeli sonuçlarda başka bir şeyi hatırlatıyor. Çaba ile sonuç aynı anda görünmek zorunda değil. Ve burada benim için en önemli cümle şu. İlerleme yalnızca gerçekleşmesi gereken bir şey değil, görünür olması gereken bir şeydir. Çünkü göremediğin ilerlemeyi küçümsemen çok kolaydır. Küçümsediğin ilerleme motivasyonu daha az besler. Motivasyon düştüğünde davranış bozulur. Davranış bozulduğunda sistem daha az sonuç üretir. Daha az sonuç gördüğünde de zaten olmuyor dersin ve döngü tamamlanır. O yüzden bugün senden tek bir şey istiyorum. 3 ay önce seni zorlayan bir şeyi seç. Bir karar olabilir, bir konuşma olabilir, bir alışkanlık olabilir, bir korku olabilir. Ve kendine sor. 3 ay önce bu konuda neredeydim? Sonra ikinci soruyu sor. Bugün neredeyim? Ama sadece artık sorun var mı diye bakma. Şuna bak, aynı sorun karşısında ben değiştim mi acaba? Daha hızlı mı toparlanıyorum? Daha az mı kaçıyorum? Daha erken mi fark ediyorum? Daha iyi mi karar veriyorum? Daha az mı etkileniyorum? Eğer bunlardan biri bile değiştiyse orada veri var. Ve o veri ilerleme olabilir. Bundan sonra ilerlemeni yalnızca hissetme, kaydet. Çünkü bugün önemsiz görünen küçük bir değişiklik 3 ay sonra geriye dönüp baktığında sana şunu gösterebilir. Ben aslında sandığımdan çok daha fazla yol gelmişim. Ve belki de ihtiyacın olan şey daha fazla motivasyon değildir. Belki ihtiyacın olan şey nereden başladığını yeniden görebilmektir. Çünkü insan bazen ilerlemediği için değil, ilerlediğini göremediği için vazgeçer. Önümüzdeki bölümde ise buradan daha büyük bir soruya geçeceğiz. Çünkü bütün bu sistemi neden kuruyoruz? Döngü, motivasyon, hata, yön çıkarma, veri ilerleme. Bütün bunların sonunda ne inşa etmeye çalışıyoruz? Cevap şu. Motivasyon geldiğinde çalışan değil, motivasyon gelmese bile çalışmaya devam edebilen bir sistem. Ve asıl mesele de bu. Motivasyona güvenmeden, ihtiyaç duymadan ilerleyebilmek.